Balkan kavimleri M.Ö. 13. yüzyılın sonları ile 12. yüzyılın başlarında olmak üzere iki aşamada meydana gelmiş olan büyük bir kavimler hareketidir. Ugarit ve Mısır vesikaları bu göçler hakkında önemli bilgiler aktarırlar. Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışı sorunu içinde önemli birer yazılı kaynak niteliğinde olan bu vesikalıkların yanında arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan yıkım delilleri de önemli kaynaklar niteliğindedir. Akat çivi yazısıyla yazılmış Ugarit vesikaları arasındaki iki mektup hem deniz kavimleri hakkında hem de Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışı hakkında önemli bilgiler verir. Alaşya kralı Pagan tarafından Ugarit kralı Amurrapi'ye gönderilen mektup şöyledir. Kral, Ugarit kralı Amurrapi'ye şöyle söyler. Sana selam olsun. Tanrılar sağlığını korusunlar. Sen bana şöyle yazdın. Denizde düşman gemileri göründü. Eğer gemilerin göründüğü doğru ise çok dikkatli ol. Sana gelince senin orduların, savaş arabaların nerede duruyorlar? Onlar senin yanında değiller mi? Hiçbiri yok mu? Seni iten düşman arkanda mı? Şehirlerinin etrafını tahkim et. Askerlerini ve savaş arabalarını oraya koy. Gayet dikkatli ve sıkı bir şekilde düşman piyadesini orada bekle. Anlaşılan o ki Alaşya kralı Ugarit kralına yaklaşmakta olan deniz kavimleri saldırısına karşı uyarıyor. Ugarit kralı Amurapi ise Alaşya kralına şöyle cevap veriyor. Babam Alaşya kralına oğlun Ugarit kralı der ki, babamın ayaklarına kapanırım. Babama selam olsun. Evlerine, zevcelerine, ordularına, babam Alaşya kralına ait olan her şeye çok çok selam olsun. Babam, işte düşman gemileri geldiler. Şehirlerimi ateşe verdiler. Ateşler alev alev yanmaktadır. Ve onlar memleketle çirkin şeyler yaptılar. Pederim bilmiyor mu ki benim bütün askerlerim Hatti memleketinde ve bütün gemilerim Lukka memleketindedir. Onlar şimdiye kadar geri dönmediler ve memleket böylece savunmasız kaldı. Babam bilsin ki bana gelen düşman gemileri 7 tanedir ve onlar bize kötülük etmişlerdir. Şimdi başka düşman gemisi varsa herhangi bir yolla bana bildir ki ben de bileyim. Bu mektuptan anlaşılacağı üzere deniz kavimlerinden bir grup Ugarit'e saldırıp şehri tahrip etmiştir. Kralın deniz ve kara gücünün tamamı ise Hitit kralına yardıma gitmiş olduğundan dolayı kral bu saldırıya karşı koyamamıştır. Mısır firavunu 3. Ramses 8. idare yılında deniz kavimlerine karşı yaptığı savaşları ve elde ettiği zaferi Medine Tabu'daki tapınak duvarlarında yazıyla şöyle anlatmaktadır. Yabancı ülkelere gelince bunlar kendi adalarında fesat tertip ettiler. Ülkeler bir anda köklerinden söküldüler ve silinip gittiler. Hiçbir memleket bunların silahları önünde duramadı. Hatti, Kode, Karkamış, Yeret ve Yeres'e değin bütün ülkeler hep birlikte kılıçtan geçirildiler. Amurru'da bir yerde ordugah kuruldu. Bura halkının kökü kurutuldu ve ülkesi sanki hiç var olmamış gibi oldu. Mısır'a doğru alevler alazlanıyordu. Pelest, Seker, Sekeleş, Denyen ve Veşeş ülkeleri bir olmuş, ittifak etmişlerdi. Yerkürenin her yerindeki topraklara el attılar. Yürekleri güven ve inançla doldu. Konuştular. Planlarımız başarılı olacak. Bu yazıt saldırıya katılan milletleri, saldırıdan etkilenenleri ve yıkılan ülkeleri sıralaması açısından çok önemlidir. Kılıçtan geçirilen ülkeler arasında Hatti ülkesi de geçmektedir. Önceki bölümlerde yer verdiğimiz Karnak'taki yazıtlarda bulunan ufak bir bölüm ve Medinet Habu yazıtları bizlere Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışında deniz kavimleri adı verilen kavimler hareketi saldırılarının arkeolojik bulgularca desteklenmesiyle beraber etkisinin çok büyük olduğunu açıkça göstermektedir. Demir çağının başlangıcı olarak kabul edilen M.Ö. 1200 yıllarından itibaren Kuzeybatı Anadolu'da ilk kez Truya yazıtlarında iki yeni seramik türü ortaya çıkmıştır. Barbar seramik ve yumrucuklu seramik. Balkan kökenli yeni halkların Anadolu'ya göçünün ilk arkeolojik kanıtlarındandır. Barbar seramiğin ana vatanı Orta, Tuna, Balkan bölgesidir. Bu seramik Macaristan'dan başlayıp Ukrayna'ya doğru hızla yayılım göstermiştir. Ayrıca Balkanlarda üretim
Neolitik dönemden başlamıştır, Tunç çağlarında da kullanılmaya devam etmiştir. Milattan önce 2000'li yıllarda Karpatlardan, Romanya'dan Balkanlara kadar pek çok yerleşimde üretilmeye devam etmiştir. Türkiye'de ise bu seramik türü Batı Anadolu'da M.Ö. 1200'lerden önce tanınmamaktadır. Bu duruma destek olacak en yeni veriler Çanakkale Boğazı'nın Avrupa kıyısında Maydos-Kilistepe'deki arkeolojik kazılardan gelir. Balkan kökenli halkların Troya'dan daha güneye doğru hareket ettiklerini Badem Gediği tepe yerleşimi kanıtlar. Gordion bu seramiğin şimdilik son noktasını oluşturur. Barbar seramiği üzerinde spiral kazıma motiflerinin bulunduğu rölyefli plakalar, pişmiş topraktan küçük boyutlu sunak masası parçaları bulunmuştur. İstanbul tarih öncesi araştırmalarında rastlanan kültsel kaya oymaları, el yapımı barbar seramikler, demir işçiliğine ait izler, Trak, Frig halklarının bölgedeki varlığına işaret eder. Milattan önce 1200'lerde başlayan deniz ve kara kavimleri göçlerinin en önemli belirtileri, bu halklara ait olduğu düşünülen bakıl, yumrulu seramikler olmakla birlikte bu halkların yayılım alanlarını göstermekte önemli bir rol oynamaktadır. Balkan kökenli göçmen seramiklerinden yumrulu seramik, ilk dönem Balkan göçünün ardından ikinci bir dalganın olduğunu gösterir nitelikte. Yumrulu seramikleri ilk kez Troya'nın Blegen dönemi kazılarıyla belgelenmiştir. Troya 7. evresine yani M.Ö. 1140, 30 ile 950 yılları arasında tarihlenen yumrulu seramikler, yüzeyi iyi açıklanmış, siyah renkli, üzeri çıkıntılı ve kabartmalarının yanı sıra oluk çizi bezemlerinin olduğu süslü S profilli seramiklerdir. Bezeme olarak kullanılan yumrular, kapların karın ve omuzlarında 3, 4, 5 sayıda ya da daha fazla yapılarak yer alırlar. Herodot, Friklerin aslında Güneydoğu Avrupa'dan, belki de Makedonya ve Trakya'dan geldiğini belirtir. M.Ö. 1180 civarında tarihlenen Truva Savaşı'ndan hemen önce ya da hemen sonra bu tarih onların gelişlerini deniz kavimleri göçü ve Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü gibi olaylarla ve batıdan doğuya doğru olan hareketlerle aynı zamana yerleştirir. Tüm bu verilerin aksine Hitit ve Asur belgelerinde şunlar geçmektedir. Bazı Asur kaynakları Kafkaslarda yaşayan Kaşkaların Muşkiler ile aynı kökenden olduğunu bildirir. Hitit İmparatorluğu'nun geç belgelerinde düşman Pahuvalı Mita ismi geçer. Arkeolojik veriler Mita ismi daha geç yazılı belgelere dayandırarak Midas ismiyle eşitler. İkinci Asur-Nasirpal M.Ö. 883-859 Kutmuhi ve Muşki ülkesini vergiye bağlar. 3. Salmanasar 3. Şalmanasar döneminde Tabal bölgesi egemenlik altına alınıp vergiye bağlanır. Sonra da Muşkiler Asur egemenliğindeki Tabal prensliklerine vergiye bağlanırlar ve batıya göç ettirirler. 2. Sargon döneminde Muşkulu Midas ismi zikredilir. Muşkiler M.Ö. 8. yüzyılda politik bir göç olarak belirmeye başlar. Ancak tam bağımsız değildirler. Frik'le birlikte bir krallığın temelini atarlar. 5 konfederasyon birleşerek başkenti Gordion olan krallığını kurarlar. Bu krallık Batı Frikleri temsil eder. Kayseri bölgesindeki Tabal ise Doğu Frikleri temsil ettiği görülür. Milattan önce 715'te Taballı Ambarsi'nin Asurlara karşı Midas'tan yardım istemesi. Bu yıllarda Midas, Asurlarla savaşmış ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde askeri üstünlük göstermiştir. Q yani modern Kilikya eyaletinde şehirler ele geçirmiştir. Fakat kısa bir süre sonra Asurlular bu şehirleri geri almıştır. 3 yıl sonra M.Ö. 712'de Tabal ülkesi tamamen Asur egemenliğine girmiştir. Asur M.Ö. 709 Muşkilerle barış anlaşması yapmıştır. Bu anlaşmadan sonra Asur kaynaklarında Muşkilerden ve Mita'dan söz edilmez. Bundan sonra Yunan kaynakları Muşkili Mita'nın yerine Frigyalı Midas'tan söz eder. Bu durumda Mita'nın bir ölçüde Asur'la olan olaylardan sonra yönünü batıya çevirdiği ve batı ile ilişkilerini geliştirdiği anlaşılmıştır. Muşki, Mita, Midas, Muşki halkları ve bu döneme ilişkin birçok makale vardır. Bu halk toplulukları
Gordion ve Midas ile birlikte krallığın en üst düzeyine ulaşmıştır. Antik kaynaklara göre Frig devletinin ilk kralı başkent Gordion'a adını veren Gordios'tur. Frig alfabesi Yunan alfabesine benzemekle birlikte fazladan birkaç harfi daha vardır. Dolayısıyla dil okunabilmiş ancak iki dilde yazılmış metinlerin eksikliğine bağlı olarak henüz anlaşılamamıştır. Bu konuyla alakalı ayrı bir bakışta Türkçe ile benzerliklerini yapılan çalışmalara değineceğiz. Kimerler göçebe bir yaşam tarzını benimsemişlerdi. Atlı, göçebe olarak bilinen bu yaşam tarzı onlara büyük bir hareketlilik ve saldırı kabiliyeti sağlamıştır. Ayrıca İskit ve Sarmat kabileleriyle de yakın temas halinde olmuşlardır. İskit baskısı sonunda Kafkas geçitlerini aşan Kimerler Doğu Anadolu'ya ulaşmışlardır. İskitlere izlerini kaybettiren Kimer toplulukları kısa zamanda Urartu'ya yerleşim sahasına yayılmışlardır. Doğrudan Kimer'in saldırılarıyla karşı karşıya kalan Urartu kralları bu saldırıları önlemek için gayret sarf etmişlerdir. Milattan önce 8. yüzyılın sonlarında Kimer akınlarına karşı koyabilmek için mücadele eden Urartulular onlarla anlaşma yolunu seçmek zorunda kalmışlardır. Yine Asurlularla da mücadele eden Kimerler Anadolu içlerine kadar yayılarak Friklere saldırmışlar ve oradan Batı Anadolu'ya ulaşarak Lidyalılara güç anlar yaşatmışlardır. Kimerlerin İskitlerin baskısı sonucunda Anadolu'ya indikleri zaman M.Ö. 8. yüzyılın sonlarından Batı Anadolu'da Lidyalıların son Kimer boylarını Kızılırmak'ın doğusunda Kapadokya bölgesine sürdükleri M.Ö. 6. yüzyılın baştan düşünüldüğünde takriben 100 yıl Anadolu'da varlıklarını sürdürdükleri anlaşılır. Hatta Urartu, Asur, Frig ve Lidya gibi o devrin büyük devletlerinden Kimer akınları karşısında dehşete düşerek çeşitli tedbirler aldıkları ve Kimerlerin onlar için küçümsenemeyecek düşman olduğu düşünülebilir. Bunu Kimerlerle çoğu kez anlaşma yolunu seçmiş olmalarından da anlamaktayız. Kimerlerin Urartu yerleşim merkezlerine saldırılarını ve bazı yerleri yakıp yıktıklarını gösteren arkeolojik buluntular da elde edilmiştir. Patmos yakınlarında bulunan Giriktepe ya da Değirmentepe höyüğünde kazılar yapılmıştır. Burada bir Urartu sarayı bulunmuştur. Sarayın şiddetli bir yangın sonucunda tahrip olduğu, kerpiç duvarların pişerek tuğlalaştığını ve günümüze kadar sağlam kaldığı anlaşılmaktadır. Sarayda savaş sırasında yanmış olan insanların iskeletleri bulunmuştur. Savaş anındaki şiddetli yangında cesetler yanarak kömürleşmiştir. Milattan önce 8. yüzyılın sonlarına doğru ani bir düşman saldırısı sonucunda saray ve eklentilerinin yanarak çöktüğü ve içindekilerin kurtulamadığı düşünülmektedir. Bu ani saldırıyı yapan düşmanın kuzeyden Kafkasların üzerinden gelen Kimerler olduğu sanılmaktadır. Urartu kralı 2. Argişti'nin kuzeye doğru bu saldırıları durdurmak maksadıyla harekete geçmesi de Giriktepe Sarayı'nın Argişti'nin Urartu kralı olduğu dönemin ortalarına doğru Kimerler tarafından yakılıp yıkıldığı görüşünü kuvvetlendirmektedir. Asur ülkesine Kimer saldırıları hakkında Asurbanipal zamanında önemli bilgiler verilmektedir. Bu malumata göre Kimerler kralları Tugdammen'in önderliğinde büyük kalabalık halinde Asur sınırına ulaşmış ve orada karargahlarını kurmuşlardır. Fakat Kimer kralı Tugdamme Asurbanipal'in verdiği bilgiye göre Asur sınırına saldırdığı sırada müthiş bir hastalıktan ölmüştür. Kimer baskısı daha fazla devam etmemiş ve onlar geri çekilmişlerdir. Fakat Asurbanipal zamanında Kimerlerle Asurlular arasında bizzat Asurbanipal'in de katıldığı bir anlaşma yapılmıştır. Fakat bu antlaşmadan sonra Kimerlerle Asurlular mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Kimerler Asur'un üzerine ikinci kez saldırmışlardır. Ancak Kimerlerin kendi aralarında olan mücadeleler de onların gücünü azaltmıştır. Yine de Asur sınır bölgesinde henüz sebebi bilinmeyen büyük bir bozgundan sonra Kimer gücü birdenbire son bulmuştur. Şüphesiz onların bu şekilde adı geçen bölgede güç kaybetmelerinde bazı göçlerin etkili olduğu düşünülebilir. Özellikle Kilikya'ya kadar inerek
Tarsus, Enheil şehirlerini zapt eden Kimerlerin Akdeniz'e kadar uzandıklarını ve orada İskiter tarafından dağıtıldıklarını düşünmek mümkündür. Bazı bilim adamlarının bu görüşü kabul etmemelerine rağmen özellikle Asur kaynaklarında İskitlerin adlarının geçmesi ve onların da Asur sınırına dayanmış olduğu hesaba katıldığında Kimerlerin batıya doğru itilmelerinde ve zarar görmelerinde etkilerinin olması ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Kimerlerin M.Ö. 7. yüzyılın başlarında Asur sınırına indikleri düşünülürse, onların M.Ö. 7. yüzyılın son çeyreğinin başlarına, yani aşağı yukarı krallar Tugamdeme'nin ölümüne kadar Asurluları uğraştırmış oldukları anlaşılır. Asurluların hem çevre toplulukları ile ittifak kurma zorunda kalmaları hem de Kimerlerle anlaşma yapmaları o dönemde Ön Asya dünyasında güçlü bir devlete sahip olmalarına rağmen Kimerler tarafından ne kadar uğraştırıldıkları gerçeğini ortaya çıkarır. Kimerler, Urartu devleti sınırlarından içeriye girdikten sonra Asur sınırına kadar ulaşmış. Yukarıda da belirttiğimiz üzere onları M.Ö. 7. yüzyılın başlarından itibaren M.Ö. 7. yüzyılın 4. çeyreğinin başlarına kadar uğraştırmışlardır. Kimerler kısa bir sürede Orta Anadolu'ya doğru yayılmaya başlamışlardır. Kimerler M.Ö. 676 yılında Frig egemenliğindeki toprakları istila ederek başkentleri Gordion'u ele geçirmişlerdir. En görkemli çağını yaşayan Frig devletinin Kimerler tarafından ortadan kaldırılışı, istila halinde vuku bulan Kimer göçünün ne kadar etkili olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Kimer-Frig mücadelesiyle ilgili herhangi bir yazılı belge yoktur. Gordion kazılarından anlaşılacağı üzere kentin acımasızca tahrip edildiğini gösteren kanıtlar elde edilmiştir. Milattan önce 7. yüzyılın ilk çeyreği içerisinde Kimerlerin akınlarına karşı direnemeyen Frig devleti çökmüştür. Friglerin başkenti olan Gordion'da yaşayan halk evlerindeki eşyalarını bile kurtaramadan kentlerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Her ne kadar belirli bir süre Frigler tekrardan Gordion'a yerleşmişse de devlet Kimer akınları sonucunda tarih sahnesinden silinmiştir. Kısa bir zaman içerisinde Anadolu içlerine kadar yayılan Kimerler, Frig devletine son verdikten sonra batıya doğru yönelerek Lidya sınırlarına dayanmışlardır. Kimerlerin bazı boyları Paflagonya üzerinden Karadeniz sahillerine ulaşmışlardır. Miletos'un güçlü kolonisi Sinope, Sinop tahrip edilmiş ve bu yöreye yerleşmiştir. Kimerler Karadeniz bölgesinde doğuda Trabzon, batıda ise Karadeniz Ereğlisi'ne kadar yayılmışlardır. Lidyalılar kendi bölgelerine Kimerlerin ulaşacağını görünce telaşa kapılmışlardır. Hatta onlar Asurlulardan yardım istemek zorunda kalmışlardır. Asur-Banibal zamanından kalmış belgelerde Lidya kralı Gugun'un Ninive'ye yardım istemek maksadıyla elçiler gönderildiğinden bahsedilmektedir. Bu diplomatik temaslar sürerken Kimerler Lidya'ya saldırmışlardır. Sardes'ten uzak bir ovada yapılan savaşı Gıyges'in ordusu sürpriz bir şekilde kazanmıştır. Ancak M.Ö. 646-645 yıllarına doğru Kimerler büyük kitleler halinde ve çok ani bir biçimde Lidya'ya ikinci bir saldırı düzenlemişlerdir. Lidya kralı Gıyges'in ölümüyle sonuçlanan savaştan sonra Kimerler Lidya'nın başkenti Sardes'e ulaşmışlardır. Ovadan çok yükseğe sarp bir kayalık üzerinde kurulmuş olan Akropol'ü ele geçirmemelerine rağmen aşağı kente girerek burayı yağmalamışlardır. Sardes'i yakıp yıkan göçebeler burada durmayarak hızla geri dönmüşler, bir kısmı ise kuzeybatıya doğru yönelerek Edremit yakınlarındaki Antandros kenti çevresine yerleşmişlerdir. Güçlü Lidya kralı Alyates, M.Ö. 6. yüzyılın başlarında kuzeydeki Bitinya bölgesi üzerine sefere çıkmıştır. Lidya'nın kuzeyinde Antadros yöresinde yerleşmiş olan Kimer boyları üzerine yürüyerek onları Kızılırmak'ın doğu yakasındaki Kapadokya bölgesine sürmüştür. Böylece bütün Batı Anadolu'yu son Kimer kalıntılarından temizlemiştir. Kimerler aşağı yukarı M.Ö. 657 yıllarından M.Ö. 7. yüzyılın başlarına kadar başta Lidyalılar olmak üzere diğer toplulukları içinde Batı Anadolu'da tehdit unsuru olmuştur. Onların Anadolu'nun dört bir tarafına yayılmalarına rağmen
Batı Anadolu'da bile büyük bir göç olarak ortaya çıkmaları ve güçlü devletlere karşı başarılı mücadele vermeleri kayda değer bir gelişme olarak düşünülmelidir. Kimerleri takip ederek Doğu Anadolu'ya Urartu ülkesine ulaşan İskitlerle Urartu Kralı II. Rusa M.Ö. 685-645 akıllıca bir politika izleyerek bir anlaşma yapmıştır. Kimerleri takip eden İskitler Kafkasları aşarak Urartu devleti üzerinden Asur devletinin kuzey sınırlarına kadar ulaşmışlardır. Kimerlerin hemen arkasından gelen İskitler Kimerlerle birlikte Asur kaynaklarına geçmişlerdir. Aşaradon, İskit kralı Bartatua ile anlaşarak kızını ona vermiştir. Asur ve İskit dostluğu sonucunda Asur kralı Aşaradon, Hubaşa'ya kadar giderek Kimer'in başbuğu Teyuşba'yı ve müttefiki olan Hilakku devletini mağlup etmiştir. Bu arada İskidar da boş durmayarak Kimerleri batıya doğru sıkıştırmaya başlamıştır. Bunun sonucunda Kimerler Anadolu'nun içlerine kadar yayılmışlardır. İskitlerle anlaşma yaparak batıya doğru Kimerlerin üzerine yürüyen ve onlara karşı zafer kazanan Aşaradon, bu zaferinden Tilbarsip sitelinde de bahsetmektedir. Aşaradon devri belgelerinde İskitler hakkında verilen bilgileri klasik Yunan yazarlarının rivayetleri de desteklemektedir. Gerçekten de Herodos'ta Prototes oğlu Madyas idaresinde büyük bir İskit ordusunun Karadeniz'in kuzeyinden kovduğu Kimerleri takip etmek üzere Asya'ya girdiklerine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Herodotos'tan Phrotytes şeklinde adı geçen İskit kralının Asur belgelerinde adı geçen ve Asur kralı Aşarodon ile anlaşan Kral Bartatua olduğu genelde kabul edilmektedir. M.Ö. 8. yüzyılın sonlarına doğru Asur yazılı kaynaklarında adları geçen ve daha sonraki Asur kaynaklarında da adlarından sık sık bahsedilen Asur kralı Aşaradon'un anlaşmak zorunda kaldığı İskitlerin Asur devleti ile olan münasebetlerini yaklaşık olarak bu coğrafyaya ulaşmalarından bir asır sonra Asur'un ortadan kalkmasıyla sona erdiği anlaşılıyor. Bu dönemde yaşanan olayları başka bir videoda inceleyeceğiz. Sonraki videomuz Yunanistan'ın yerlileri Pelakslar, Lemni yazıtına, Truva Savaşı'ndaki İskit ve çeşitli Türk boylarının varlığına, Türklerin kullandığı seramik gruplarının Truva'da hangi dönemde var olduğuna, Kimerlerin kökenine, Muşkilerin kökenine değineceğiz. Takipte kalın, esen kalın.